Bir şehri neden sever insan? Doğduğu, belki doyduğu yer olduğu için sevebilir. İçinde sevdikleri olduğu için sevebilir. Aragüler bir insan bir yeri özlüyorsa oralıdır demiş ya hani. Belki sadece özlediği için bile sevebilir. Ama sözü edilen şehir İstanbul'sa eğer, hem nefret etmek için hem sevmek için çok neden bulunur. Trafiğinden, kalabalığından en sıkıldığınız anda sizi bir sürprizle karşılayabilir İstanbul. Bir sabah Boğaz'ın köprülerinden birinden geçerken canınız çok sıkkınken bile bir gecede Erguvanların açtığını, Boğaz'ın mosmora büründüğünü görüp mutlu olabilirsiniz mesela. Yolunda yürüdüğünüz bir caddenin kenarındaki mimoza ağacından ya da yerlere dökülmüş çınar yapraklarından sizi yakalayabilir İstanbul. Ama eğer mevzu İstanbul'sa başrolde hep deniz vardır. Denize kıyısı olan çok şehir var dünyada. Ama içinden deniz geçen tek şehir belki de İstanbul. Dünyanın en genç, okyanuslara en uzak denizi Karadeniz, dünyanın en küçük denizi Marmara, bu ikisini birbirine bağlayan müthiş bir su yolu İstanbul Boğazı. Tabi denizden bahsedeceksek balıktan da bahsedeceğiz. İstanbul'dan balığı ayırmanın bir yolu yok. Yüzyıllar boyu İstanbul denince akla hep balık gelmiş. Örneğin İstanbul'a yerleşen, burada koloni kuran Megaralılar paraların arka yüzüne palamut balığının resmini basmış. Ahmet Rasim lüfer hakkında balıkları tanımayan, özellikle lüferi tanımayan İstanbullu sayılmaz. Zaten eski İstanbullular balık derken lüferden bahseder, diğer balıklarıysa isimleriyle anarlar demişti. 1937 doğumlu babam bu neslin, yani balık deyince lüferden bahsedenlerin belki de son örneklerindendi. Bir pazar günü rutini olarak Kadıköy Balık Pazarı'nda balıkçılarla sohbetlerini, pazarlıklarını hatırlarım. Boğaz'ı geçip ki sınır olarak Kız Kulesi'ni söylerdi, Marmara'ya girmiş lüferi pek beğenmezdi. Ve her defasında Boğaz lüferi ile diğerlerini ayırt ettiğine şahit olmuştum ki kendisinin öyle balıkçılıkla falan pek de fazla bir alakası yoktu. Arthur Ünsal'ın tabiriyle Boğaz'ın 5 efendisinden birisi, belki de en kıymetlisi lüferin peşine düşeceğiz. Rastgele. Lüfer İstanbul demek, lüfer deniz demek, lüfer boğaz demek. Hikayesi bol lüferin. Ona dalar, buna dalar, ona dalar süratli balık. Bir ritüeli var. Ay hadi bakalım. Denizde öptüğüm bir balık dalaysın. İçinden lüferi çıkarttığım bir İstanbul ne kadar İstanbul? Ama bu sene lüfer yok yani. Marmara balıkla ve denizle Marmara. Evet. Yoksa yok. Marmara direniyor. Yalnız lüferde değil, başka şeylerde de direniyor. Hamsinin bir de şu kadarını istiyoruz ya. Şu boy. Otorite önemli burada. Otorite elini koyacak. Bu yasak kardeşim diyecek. Bunu yapma diyecek. Gidebiliriz. Hazırız. Tamam. Haydi gidebiliriz abi. Önümdeki kitap herhalde Türkiye'de balık ve balıkçılıkla alakalı yayınlanmış en kıymetli kaynak. Bu kaynak günümüzden epey önce 1915 senesinde Karakin Deveciyan tarafından yazılmış. Biz bu ilk baskısını Atatürk kitaplığında bulduk. Böyle ellerimize almış olmanın heyecanını yaşıyoruz biraz. Karakin Deveciyan bir balık meraklısı falan değil sadece. Karakin Deveciyan Balıkhale'nin müdürü. 1910'da müdür olmuş, 1915'te bu kitabı basmış. Onlarca, yüzlerce balıktan bahsettiği, balık dalyanlarından bahsettiği bu kitapta en fazla yeri lüfere vermiş. Lüferle alakalı çok fazla detaya da girmiş. Güzel çizimlerle de süslenmiş. Böyle de görebiliriz. Lüferin İstanbul Boğazı'da çok lezzetli olduğunu, bir de bu kadar lezzetli olduğu bir yer daha oldu. Onda New York körfezi olduğunu söylüyor falan. Yani şimdi oraya gitmiş mi gitmemiş mi bilmiyoruz. Yani o balığı orada yediğini zannetmiyorum ama... İnanılmaz detaylı bir kitap ve bir aslında yani bir popüler bilim yayınının veya bir ne diyeyim bilimsel eserin ötesine geçiyor. Çünkü tarih yayında oluyor şu anda baktığımız zaman. Çünkü öğreniyoruz ki 52 tane dalyan varmış. Evliya Çelebi'den beri hani anlatıla gelen durumlardan, o dönemlerden beri o dalyanların değişmeden aynı av sahalarının, aynı voli, işte avlak alanlarının, aynı dalyan sayılarının orada bulunduğunu öğreniyoruz. Bir de balıkçı tiplerini öğreniyoruz adamcağız. Evet.
Böyle lüfer deyince böyle bir insanların böyle daha böyle bir iştahının kabartması, daha böyle bir gözlerinin parlamasının bir sebebi olması lazım. Kesin. Acaba zor tutuluyor diye mi? Bence onun da çok önemi var. Yani lüferin canavar bir balık olması, pirana gibi olması, oltacıya ciddi şekilde bir müsabaka vermesi, mücadele içerisinde Ustalık gitmesi. gerektirmesi biraz. Bir Hemen de- boşluk bıraktım mı gidiyor. Tabii falan. tabii. Bir de tehlikeli olması tabii. Lüfer benim parmağımı kopartıyor. Bak şurada. Şurada bir izi var. Şöyle. Burayı kaptı böyle. Tam ayıkla şey yaparken Pirana ya. şey gibi ya, jilet gibi bırakmıyor. Nasıl kanıyor biliyor musun? Kurt bir sürüye girer, 30 tane koyunu veya 40 tane kaç tane varsa hepsini öldürür. Ya bir tanesini alır götürür ya da götürür. Lüfer de öyle. Ben gördüğüm lüferi görüyorum, dalıyor istavrit sürüsüne veya gümüş sürüsüne. Onu kesiyor, onu kesiyor, onu kesiyor. Bakıyorsun balık titreye titreye aşağı düşüyor. Yemiyor onu. Gidiyor yenisini kesiyor, yenisini kesiyor, yenisini kesiyor. Zaten ismi Pomotamus saltarix, saltator da diyorlar. Saltator ne demek? Zıplayıcı, atlayıcı. Dediğin gibi şu kadarcık defne yaprağı ki en büyük, en küçük halidir. Kendi boyu kadar gümüşe saldırır burada. Biz görürüz yani. Ondan sonra işte çınar olur, ondan sonra sarı kanat olur, sonra işte lüfer olur, kofan olur ve öyle gidiyor. Ah muhterem beyim, o eski balıkçılık alemleri ne kadar da kutsaldı. O alemleri şimdi şu anda muhayyelemde pırıl pırıl yanan bir avizeye teşbih ediyorum. Ondan evvelkilerini görenlerin bu alemler için ölü vasfını taşıdıklarını da sözlerime ilave etmek isterim. Size şu kadarını söyleyeyim ki nasıl tarihimizde bir lale devri varsa bir de lüfer devri vardır. Karakin Deveciyan da anlatmış. Dünyanın neredeyse her yerinde, her denizinde gezen bir balıktan bahsediyoruz. Bu kadar gezen bir balık, her yere ait olan bir balık neden bu kadar İstanbul'da özdeşleşiliyor? İlk başta işte hamsi veya ufak balıklar İstanbul'un balığıydı. Sonra palamuttu, orkinostu. Sonra başka balıklar oldu ama lüfer ve İstanbul'un yan yana olduğu dönemler aslında Osmanlı'nın son dönemleri. Lale Devri'nden sonraki dönemlerde biraz daha bahsedilmeye, işte lüfer avcılığı çok önemli olmaya, önemli insanlar lüfer avına gitmeye başladılar. 1700'ler, 1800'ler. Ondan sonra lüfer İstanbul'un balığı olmaya ve sofralarda tabii ki yeniyordu büyük ihtimalle ama edebiyata girmemişti, şiire girmemişti, resme girmemişti, işte diğer sanat dallarına girmemişti. Lüfer 17. 18. yüzyıldan sonra İstanbul'un balığı olmaya ve bahsedilmeye başladı. Bir başka lüfer meraklısı da Tanzimat Edebiyatı'nın büyük ismi Recaizade Mahmut Ekrem'in babası Recai Bey'dir. Onunla ilgili pek çok anekdot vardır. Çünkü balık tutarken rahatsız edilirse çok sinirlenirmiş. Bir gün Sultan Abdülaziz ve Nedimi Nevres Paşa bunu fark ediyorlar. Tabii ki padişah tebdili kıyafetinde balık tutuyor. Recai Bey'i kızdırıyorlar. Bir türlü oltasına balık vurmadığı için zaten öfkesi burnunda olan Recai Bey tutup Sultan Aziz'e "Çember sakalından utan, yanındaki şu geveze adamı niye susturmuyorsun?" diyor. Burayı hep nabekarlar, işe yaramazlar doldurmuş diye söylenip içini döküyor. Tabii gece karanlık olduğu için tanımıyor padişahı. Sakallı bir adam işte. Ertesi gün saraydan bir yaver geliyor. Bir tepsi lüferle. "Dün padişah efendimiz size latife yapmış. Balık tutamamışsınız. Onun için gönderdi," diyor. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in anlatısı. Bunu padişahlar bile çok tercih etmiş. Hatta sadece yanaklarını yedikleri söylenir ki ben de yerim. Ben padişah değilim. De öyle bir ben padişah değilim. Yani lüfer Ama yanağıyla bollukta. Evet. karnını doyurmak dünyanın en büyük lüksü olabilir. Ya olabilir, o istisnai bir durum. Vay lüfer vay diye koca balık pazarını inim inim minleten balıkçılar meğer ateş püskürdüklerinden bağırıyormuş. Lüfer sözünü duyup da bir parça olsun dönüp bakmayacak İstanbullu farz edemem. O kurnaz lüfer etinin ne kadar tatlı olduğunu bildiği için tutulurken ettiği naz, sonra yaptığı kurnazlık avcısını fevkalade tahriş eylediğinden insanın çiğ çiğ yiyesi gelir. Ahmet Rasim. Ahmet Rasim diyor yine galiba. İstanbullu diyor balıktan konuşuyorsa diyor, yani mevzu balık muhabbeti ise aslında lüferden bahsediyor. Evet. Yani balık diyorsa lüferdir. Diğer balıklardan konuşuyorlarsa onları da ismiyle söylerler.
Demin sen dedin yani lüfer ve diğerleri diye. Tam olarak onu söylüyor aslında. Ama işte o da neden kaynaklanıyor? Çünkü lüfer boğazlı. Yani yerli. Boğazda o kadar lezzetlenmiyor. Bilmezsin Lüferin ki başka... özel koşulları var. Evet. Yani sen boğaz palamutu diye bir şey duydun mu? Yok. Yani öyle bir tabir bile yok ama Boğaz boğaz lüferi lüferi diye bir şey var. Bir de eskiden Beykoz kalkanı vardı. Eylül sonlarına doğru lüfer avı boğazı tatmak için yeni bir vesile verdi. Lüfer boğazın belki en cazip eğlencesidir. Beylerbeyi'nden ve Kabataş'tan başlayarak Telli Tabya'ya ve Kavaklar'a kadar 2 kıyı boyunca uzanan akıntı ağızlarında kümelenen bu aydınlık eğlence bilhassa mehtapsız gecelerde yer yer küçük şehrayinler yapar. Öteki avların bir nevi iş içinde pişme, uzak seferler istemesine mukabil o bulunduğunuz yerde hemen herkesle beraber yapılan bir oyundur. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur. Hikayesi bol lüferin. Bir ritüeli var. Bakarsanız Türk Edebiyatı'nda bir lüfere çıkmak, gece lambaları yakmak. Öbür tarafta halka inecek şekilde bir miktarda avlan. Çünkü onu avlayacak donanım yok. Naylon ağı yok. Lüfer için sert, sağlam takım lazım. Yıllar zaten 1940'lı yıllarda olta şeyi bile yok. Evet. Lüfere atmıyorlar, korkuyor. Aman diyor, atma diyor lüfere diyor. Çünkü lüfer parçalıyor. Parçalayacak. Ağa yok ki, merhamet yaparak biter mi o ağa? Palamut atıyor, uskumru zaten bu. Denizin yüzü görünmüyor. İskeleye indim. Her dumanın üstüne birer adım arayla insanlar çömelmişler. Ellerinde olta balık bekliyorlar. Balık oltaya düştü mü kulacı açıp kapayıp oltayı çekmenin bir raconu var. Oltanın iğnesindeki balık havada küçük kesik kavisler çize çize çırpınıyor. Güneşin ışınları balığın kaygan ıslak sırtında çakıp sönüyor. Canım lüferi insanın serin serin tutup öpesi geliyor. Aziz Nesin. Yani bu mevsimde, şimdi Aralık ayındayız ya, karanlığa geliyoruz. Burada balığın yıkılması lazım. İstavritin, hamsinin, yok ya şuraya bak yani çinekop, bomboş ya, bomboş burası. Ama balık bu kadar yok değil, buraya gelmiyor balık. Balık hallere girmeden dağılıyor artık. Koca koca o büyük tüketim grupları, işte market zincirleri direkt olarak kayıklardan alıyorlar. Öyle mi? Alıyorlar tabii yani. Buraya 950. Hadi abi. Arkadaş çıkardı. Para verip balıkçı. Evet abi. Bir tane buraya tutmuşuz. Bir tane buraya tut. İşte bu balıkhane böyle. Burası bir heyecan, bir enerji. Mezatla yapılıyor galiba. Bazı balıklara mezat yapılıyor, bazılarına fiyat konuyor. Haydi abiler, haydi abiler, haydi abiler. Bir tane 20'de 600. 600. Beykoz kalkanı diye bir şey kalmadı artık. Yok, Beykoz Kalkanı'nda hiçbir şey kalmadı. Çünkü oradan yani Dalyan'a bir iki tane giriyordur belki, oralarda tutuyorlardı da. Mesela burası 3. balıkhanemiz. Birincisi Azap Kapı'ydı. Azap Kapı. Azap Kapı'ydı. Sonra Kum Kum Kapı. Kapı. Burası 3. balıkhanemiz. İşte Karakin Efendi'den sonra anneannemin babası balıkhane müdürü oluyor. Şükrü Bey. 1970'lerde, 80'lerde çok lüfercilik oldu. Mesela ben 82'de bir lüfercilik hatırlıyorum. Öyle bir lüfercilik oldu ki Bulgar gemileri geldi buraya. Dökme. Dökülüyor. Böyle tekneler yanaşıyor, dökme yapıyor. Tartı martı yok. O yıllarda lüfer balığı bedavaya düştü burada. Lüfer'den biz çok konuştuk. Hep hikayelerini konuştuk. İşte
Boğaz'da mehtaplı gecelerde avlanmasından, yok efendim yalılar, balıkçılar ürkmesin diye pencereleri kapatmasından falan, ama müthiş bir ticari mevzu aslında bu. Bütün balık mevzusu olduğu gibi lüfer de böyle. Tabii. 82 senesinde Azapkapı Balıkhanesi'nde Zamkinosların 20 metrelik teknesi geldiği zaman böyle insanlar transatlantiğe bakarmış gibi bakıyordu. Ahşap teknelerin çoğu, yani 13, 14, 15, bilemedin 17, 22-23 metrelik saç tekne yok gibiydi. Fakat motorlar gelmeye başladıktan sonra daha çok avlanma oldu. Avlanma ile birlikte avcı para kazanmaya başladı. Para kazandıkça buraya yatırdı. Bence orada kontrolsüz bir gelişme oldu. Bu deniz bu kadar balığı, bu kadar avcılığı kaldırır mı diye bir çalışma yapılmadan önüne gelene, talep edene verildi. E, 80'lerde balıkçılık filosu ciddi bir şekilde devlet de desteğiyle atak yapmaya başladığı zaman balığa yaklaşık olarak 30 bin ton civarında tutulmuş balık 2002'lerde 2013 arasında 2000 tona, 3000 tona, 4000 tona iniyor. Ciddi bir azalış var. %10 civarına düşmüş. 30 binden 3 bine. Sadece 30 sene içerisinde, 20 sene 30 sene içerisinde. Evet. Yani çok dramatik bir düşüş bu. Bu ne demek? Demek ki bir tehlike vardı. Var. Küçük halde yakalanması neslinin yavaş yavaş tükeneceğine delalettir. Ancak öyle gidiyor ve yakalanıyor ve direniyor. Marmara direniyor. Yalnız lüferde değil, başka şeylerde de direniyor. Marmara'da ciddi sinyaller balıklar ve deniz için yok aslında. Bizim için var. Yani bunun çevresinde yaşayan insanlar biziz. Marmara bir, affedersiniz, foseptik çukuruna dönüştüğü zaman, bir çöl olduğu zaman biz burada nasıl yaşayacağımızı düşünüyoruz ki. Yani bunu hep söylüyorum, sen de anlatıyorsun aslında. Anlatmaya çalışıyoruz. Marmara balıkla ve denizle Marmara. Evet. Yoksa yok. Aslında o hani lüferin denizde olması buradaki bu mikrokozmosun da yaşaması için önemli bir şey. O olmadığı zaman bu zinciri kırıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Bir de böyle Kanal İstanbul falan gibi böyle zihni sinir projelerle bir de bu her şeyin üzerine tüy dikmeye de çalışıyoruz. Umarız böyle şeyler başımıza gelmez diye. Biz Marmara çevresinde, İstanbul Boğazı çevresinde yapmamamız gereken her şeyi yaptık. Şimdi artık hatalardan dönüş zamanı. Şimdi artık doğruları yapma zamanı. Yavaş yavaş artık öğrendik. Balık ilginç bir canlı. Yani memeli gibi değil ki 2 tane, 5 tane, 10 tane yumurta bırakmıyor. 100 bin tane, 200 bin tane yumurta bırakıyor. Öbürü de dölünü atıyor. Şartlar, uygun şartlar bir araya geldiği zaman deniz et keser. 2 nesil arka arkaya tutsa et keser deniz. İşte palamut yoktu. Bu sene deli bir palamut oldu. Yani balığın önce bir yumurtlamasına izin vermek lazım işte. Ortamını yani esas mevzu o. yaşam alanını hayvanın serbest bırakmak lazım. Şu mesela göç yollarını, akım yollarını, sahilleri doldurmamak lazım. Hayvanın binlerce yıldır aktığı şeyin önüne sen geliyorsun, birden bir bambaşka bir engel koyuyorsun. Aklı karışıyor. Şey de çok önemli değil mi derinlik avcılıkta? Yani 3-5 metrede ağ atmak da biraz Ya o işin... o korkunç bir şey o. O korkunç bir şey. Yani özellikle gırgır ağını, bu konuda tabii ben uzman değilim avcılık konusunda, ama gördüğümüz, değerlendirmemiz, gırgır ağlarını çok sığ yerlere döküyorlar. Onun altında bir mapa denen, bir tel denen bir ağın altında bir ağırlık vardır. Bu bociliği toplamak için. Ağa döktükten sonra ağa döküyor, bir bakıyorsun 1 kilometre boyunda ağa dökmüş, 800 metre ağa dökmüş. Şöyle hamsi gördüm sen. Şu kadar. Evet, bunu niye tutarsın ki? O ağıyla donatamıyor olması lazım. O İşte ağ bunu böyle tutan, bak bunu tutan ağa, onu tarif etme, ona gelecektim. Bu şu kadar hamsinin geçme, yani şu kadar hamsinin kalınlığı şu benim tırnağım kadar yok. bir de süzgeç gibi bir şey. Şöyle ağa, yani onu çekecek, denizde ne varsa çekiyor zaten. O ne kurtuluyor? Ondan sonra içine böyle boruyu sokuyor. Demiyor. Gönderiyor işte. Hamsiyle beraber. Şeyler, neler, balıkhaneye mi gidiyor işte veya balık yem fabrikasına gidiyor falan.
lüferin boyu mevzusunda bir av yasağı denen bir şey var. Normalde lüfer dediğimiz balığın şu anda resmi olarak bir tutulma boyu var. Evet. Olması gerektiğini düşündüğümüz başka boylar da var. İşte santim üzerinden hep konuşuyoruz. Biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii. Yani biliyorsun çok uzun süreçli bir belgesel yaptık lüferle alakalı. Her tarafta takip ettik. 3,5 sene sürdü bunun çekimleri ve bilim tabanlı kökenli olduğum için ben bunun bilimsel makalelerin içerisine de girdim. Amerika'da da araştırılmış, Avustralya'da da araştırılmış. Her balığın optimal bir üreme çağı var. Üreme başladığı zaman var ve üremenin en optimal yani en ideal olduğu dönem var. Şimdi çıkıyor ki, görülüyor ki bu üremenin en ideal olduğu dönem 27 ile 35 santim arası diye söyleniyor. Buna istinaden de Avustralya'da 35 santim av yasağı konulmuş. Amerika'da 30-35 santim av yasağı kurulmuş. Zaten tüketmiyorlar bu balığı. Tamamen sportif avcılık için işte zorluğundan dolayı avladıkları bir balık. Bakmıyorlar bile yüzüne ve 35 santimin altındaki balıkları kesinlikle tüketmiyorlar. Bu zaten önerilmiş bir şey. Biz şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki 23 santim diyoruz, 19 santim diyoruz. Bir de kuyruk diyoruz, koyuyoruz. Evet. Kasada %15 fire diyoruz. Bir bakıyorsun 11-13 santimlik defnelere kalıyoruz pazarlarda. Şimdi bu adalet mi? Bu saatte buraya gelme olayına aşığım. Ay, Günaydın. günaydın. Ne haber? Ya amca nasıl? Ben Ben bir boşal. Herhalde dünyanın en kolay balık tarifi lüfer. Evet. Ama yapması en En zor zor. balık da Aynen. lüfer. Yani bu ikisi bir. Yani lüferin her şeyinde bir nazlılık var. 3 tane ateş istiyor pişerken. İlk önce bir halli ateş, mühürleme. Sonra hafif biraz daha şey alacaksın. Ateşin daha ağır tarafına. Çizilmeden mutlaka lüfer çizilmez. Suyu içinde kalsın Bence diye. hiçbir balık çizilmesin. Yani evet bence de. Pullar ayıklanmaz. Izgara balık. Ondan sonra da biraz daha külli tarafı aldığın zaman böyle of. Dünyanın en güzel balığı. Ben en sevdiğim balık. Hepimizin. Ya en sevdiğin. En sevdiğim balık. Lüfer ve diğerleri var benim için. Diğer balıklar. Şimdi nereye götürüyorsun Nurullah? Kanlıca'dan başlayalım diyorum. Tamam. Oraya bakalım. Orada yoksa sen ilişkinine bakarız. Gerçekten lüfer lezzetli bir balık. İşte Karakin Deveci yanında mesela kitaba baktığın zaman en fazla yer verdiği balık lüfer balığı. Niye bu kadar lezzetli bir balık? Ya bu çok enteresan bir şey. Bence balığın av yapısıyla ve çok çeşitli avcılık yapmasıyla ilintili bir şey. Çünkü bir bakıyorsun işte bunu nereden öğreniyorum ben? Usta geleneksel boğaz balıkçılarından yani küçük ölçek balıkçılar, o sandalcılar. Bazen diyorlar ki zargana yer bu dönem diyorlar, zargana atıyorlar. Bazen gidiyorlar istavrit atıyorlar, bazen hamsi atıyorlar, bazen mezgit atıyorlar, bazen işte ne bulurlarsa. Tek bir diler cins ki- bir şeyle beslenmiyor. Evet yani her tür balıkla besleniyor bu. Dönem dönem değişiyor. Senin yemin zarganadır, istavrittir, sardalya. Sardalya'yı kim bulmuş, kim yiyor? Evet. Yoğun bir alanda sıkışmış balıkla ve yağlanmış balıkla beslendiği için veya diğer canlılarla tabii nelerle besleniyorsa. Tabii denizin tuzunun şeyinin sıcaklığının da bunda da çok alakası var. Herkes semirmiş, toparlanmış, tosun olmuş. Geliyor paşa lüfer, alıyor bunu. Böyle balık yersen sen böyle zengin bir sofradan beslenirsen sen de semirirsin. Sen de çok lezzetli olursun yani. Rastgele. Rastgele. Az Bakalım. gelecek inşallah. Lüferi herkes sever ya. Ben mesela lüfer her gün yiyebilirim ama palamut her gün yemem ya. Tıkanırım. Sen ama kofanı da çok güzel yapıyorsun. Kofanayı da şey yapmıyorum. Ne derler? Çizmiyorum. Hı hı. Biraz tabii şeyde pişiyor, zor pişiyor ama. Çizdiğin zaman balık kuruyor. Yani bütün Kuruyor. suyu oradan Gidiyor. buharlaşıp gidiyor. Gerek yok. Böyle bir fıkır fıkır ekmesi lazım içine. Ama bak bu lüferler de çok yağlıymış. Güzel. Yani ızgaraya şey yapıyor. Babam lüfer için şey derdi hani boğazdan geçtikten sonra hani Kız Kulesi'nden sonra çıkan lüfer yenmez derdi. Anlardı da böyle Sarayburnu'ndan şeyden tutulan böyle. Ben nasıl anladığını bilmiyorum. Ya bizi kandırıyor. Bizde şeydir o. Ayastafanos fenerini geçmiş. Lüfer yenmez çünkü biz Yeşilköylüyüz. Böyle parmağının ucuyla, parmağının sinirleriyle denizin dibini dinliyorsun. Gerçekten böyle parmağını kullanarak dinliyorsun.
sonra. Of çok iyi pişmiş ya. Olmaz. Kaan eline sağlık. Afiyet olsun. Harika. Senin de eline sağlık. Çok iyi geldi. İyi pişirmek her şeyden önemli ya. Evet. Yani şu balığı... Lüfer de çok önemli ya. Yani her balıkta önemli de lüfer biraz daha özelliğini kaybediyor ya çok kuruttuğun zaman. Aynen. Her balık güzelliğini kaybediyor. Sanki balık yemek, gidip bile lokantada falan bahsetmiyorum. Yani evde alıp balık pişirmek bile sanki çok lüks bir şeymiş gibi. Evet. Yani ekstraordinary bir şeymiş gibi. Normal hayatın akışının dışında olan bir şeymiş gibi görünüyor. Ya lan bu kadar şehrin içerisinde yani bu kadar denizle beraber olan bir şehirde Ne kadar balık ne kadar az balık yiyoruz aslında. Yani biz hep şeyden bahsediyoruz ya işte gırgırlar mırgırlar Evet. tutuluyor bilmem ne falan. Bir bakıyorsun öyle bir balık tüketimimiz yok aslında. Yani bu esas bence problem Nüfusumuza göre çok az. Evet, yani şehirlinin denizle olan ilişkisinin çok az olmasıyla alakalı bir şey. Yani gerçekten haftanın 3 günü evinde Levrek, çupra. balık pişiyor olman lazım. Levrek, çupra. 5 tane balık var yani. İstavrit, levrek, çupra ne bileyim işte. Ama Boğaz böyle miymiş? Onları bile ama... Andrew Dahl bir şeyden bahsediyor. Yani bir istiridye var diyor. Fransızlar vesaireler 2. sınıf kalıyor diyor. Ya şeyi bırak. Yani demin onu konuşuyorduk ya. Hangi balıklar yok oldu diyorsun. Ya ben çocukken adada balığa çıkardım. İzmarit tutardık. Yani en son ne zaman İzmarit gördün şeyde? Seneler evvel ilk defa geçen sene İzmarit oldu. Hatta sen burada mıydın? Yapmıştık. Yedik evet. Ama o da şey İzmarit değildi. Ama artık onlar sürpriz oluyor yani çıktığı zaman. İzmarit'in 2 çeşidi var ya mavi, sırtı mavi Evet. olan. Onlar da çok da güzeldi. İçine ayıklamadan güzel bir ızgara yapmıştık. Izgarayı söndürecek derece alıyor. Bu sene hiç olmadı mesela o. Ya da ben çocukken mercan çıkardı adadan. Ben de bir de mercan tutmayı da çok severdim. Yani dünyanın en yakışıklı balığıdır ya böyle. Mercan var mıydı ya? Doğru. Varmış Marmara'da. Ya nerede bu Karadeniz'in bitirilme abileri ya? Olduğu gibi duruyor yemekler. Öyle atlarlar, zıplarlar dedik. Hiç bizim verdiğimiz zarganaları beğenmediler galiba. Tabii bir de şöyle bir şey var ya hani bu lüfer devrinde diyorsun ya. Adamlar böyle bizim gibi zor şartlarda yapmıyorlar. Akşam mangal da yanıyor, Muhabbet var. muhabbet var. Aslında muhabbet yok. Evet. Çok sessizler. Sessizler ama böyle Perdeleri bile kapatıyor komşular. onlarca tekne Yalı sakinleri. ve mangal yakıyorlar teknenin içinde. Hemen tutar tutmaz balığı mangala atıyorlar. Tabii işte Ağustos, Eylül güzel havalarda. 2 tane şey vardı Boğaz'ın ismiyle anılan Beykoz Kalkanı ve Boğaz Lüferi. Ama Boğaz Lüferi hep ayrı bir yerde ya. Şu beyazlık nerede var ya baksana. Yani şimdi Çanakkale lüfer tutuyorlar. Hem bu beyazlık bir de bu beyazlığın bu lezzet ya. Mesela Evet. normalde beyaz balık çok lezzetli olmaz ya. Evet. Hani bu beyazlıklı bir balığın bu kadar lezzetli olması şahane bir şey. Bu yağlılıkta olması. Levan abininkinde sanki Vurdu mu? var gibi. Hadi. Hadi bakalım. Yok. Tam tersi. Denizlerimiz Hadi pis rastgele. olduğu için iskorpit Şaka de değil. yapıyorsun. Halat gel. Yakında tutabileceğimiz tek balık bu olacak zaten. Ya bir de lüfer balığıdır ya. Akıntı balığı. Bir de Yani lüfer şey olacak. karakterli de balık. Evet. Ya karakteri de muhabbet Biraz konusu. karaktersiz mi bence? Ya da. Yani dünyanın en ya kendi kendini yiyor işte. Tabii birbirini yiyor ya. Birbirini yiyen balıklar. Yani Ama işte onun o Karadeniz'den böyle bir bitirim bir şekilde çıkma hikayesi var ya. Hani döndüğünde aynı lüfer değil. Ay hadi bakalım. Denizde öptüğüm bir balık dolaşsın. Yemimizi tazeleyelim. İstanbul devamlı şekilde muhayyilimize işleyerek bize tesir eder. Doğduğu şehri iyi kötü bilmek gibi tabii bir iş, İstanbul'da bir nevi zevk inceliği, bir nevi sanatkarca yaşayış tarzı, hatta kendi evinde sağlam bir kültür olur. Her İstanbullu az çok şairdir. Çünkü irade ve zekasıyla yeni şekillerle büyüye çok benzeyen muhayyile oyunu içinde yaşar.
ve bu tarihten gündelik hayata, aşktan sofraya kadar genişler. Teşrinler, lüfer mevsimi başlayacak yahut Nisan'dayız, boğaz sırtlarında erguvanlar açmıştır diye düşünmek yaşadığımız anı efsaneleştirir. Eski İstanbullular bu masalın içinde ve sadece onunla yaşarlardı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir.